Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bugün Norveç'in güzel mi güzel şehirlerinden bir tanesindeyiz. Küçük ama şirin bir şehirdeyiz. Drabak'tayız bugün. Burası hem tarihiyle hem konumuyla çok önemli bir şehir. Ve biz de dedik ki 28 Eylül günü hava 15-16 dereceyken dedik evde durmayalım, havada güneşli. Gezelim istedik. O yüzden bugün buraya geldik. Bugün hem şehir gezisi yapacağız hem birazcık sohbet edeceğiz. Son bir haftada neler oldu, neler bitti, neler yapıyoruz. Biraz size onlardan bahsedeceğiz. Çok daha fazla uzatmadan videoya başlıyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Söylemeyi unutuyorum ama beğeniler biraz az kalıyor. O yüzden beğenirseniz, bizi desteklerseniz biz de çok mutlu oluruz. Çok daha fazla uzatmadan videoya başlıyoruz. Şu an akvaryumun oradayız. Buna birazdan geleceğiz. İlk önce bir sahiline gidelim. Çünkü burası Oslofjord'undaki en sıcak suyuyla meşhur bir yer. O yüzden yaz aylarında bayağı bir kalabalık oluyormuş. Bunu da öğrendim. Güzel bir şehir, şirin. Ufak bir yer tabii ki. Büyük bir şehir değil ama dediğim gibi konumu sayesinde gayet önemli bir nokta. Buradan bir tane feribotla kalenin bulunduğu adaya yolculuk yapabiliyorsunuz. Durak olarak şu ileride gösteriyor. Birazdan ona da gitmeye çalışacağız. Eğer uygun bir sefer saati bulabilirsek oraya da gitmeyi planlıyoruz. Sahil olarak galiba tam olarak burayı diyor. Yani bir kumsal bekledim ben ancak. Burada mı? Daha mı ileride? Tam emin olamadım. Yok, burası feribotun, geminin yanaştığı yer. Çünkü şu lastiklerden direkt onu anlayabildim. Hatta şurada şehrin şöyle bir haritası var. Biz neredeyiz şu an? Evet, tamam. Biz de şu an bir yazan yerdeyiz büyük ihtimalle. Aa yok, biz şuradayız. Biz buradayız. Kumsal bayağı tersteymiş ya. Neyse, o tarafa doğru gideriz. Biz şimdi buradan feribota bineceğiz. Akvaryum nerede? Akvaryum şurası. Aynen. Ona birazdan gideceğiz. İlk önce bir gemiyle şeye doğru gidelim. Şu görseli de alayım da ben bunu buradan bakar bakar kullanırım. Evet, gemimiz geldi şimdi. Bu kalenin bulunmuş olduğu adaya bizi bu feribotumsu, teknemsi, motorumsu götürecek. Çok yakın aslında. Yani 5 dakikalık bir yolculuk yapacağız. Şu arkadaki küçük adalardan biri diye tahmin ediyoruz. Bakacağız. Şimdi gemimize doğru geçiyoruz. Evet, bir İstanbul Boğazı değil ama burası da bir boğaz. Kıtaları değil ama Oslofjord'unu birbirine bağlayan bir deniz burası da. O yüzden burada ulaşımda karşıdan karşıya geçerken bizim Avrasya Tüneli gibi tünelin altı, yani denizin altından doğru geçen bir yolculuk. Evet, şu an karşımızda bütün Drabak şehri gözüküyor. Hatta belki o sahil kısmını da buradan görebileceğiz. Emin değilim ama onu da görmeyi ümit ediyorum. Bu arada çok da yol gitmeyeceğiz. 2 dakika, 3 dakika sonra da ineceğiz zaten. Hatta şöyle öne doğru geçeyim. Çok rüzgar var ama gideceğimiz kalede tam karşımızda küçük bir adanın üzerindeki bir kale. Şimdi ona doğru yanaşıyoruz. Yani 2 dakika sonra orada ineceğiz. Şimdi kalenin bulunmuş olduğu adaya geldik. Otel, helikopter alanı bilmem ne bu tarafta. Biz müzeye doğru gideceğiz. Ama size önce şuradaki limanı da bir göstermek istiyorum. Burası da güzel gözüküyor çünkü. Evet, burada güzel böyle bir liman. Hatta şu an bir ne oluyor arkadaş? Parti mi var, ne var? Şu şekilde bir güzel bir alanı var. Ama biz şimdi adanın bu tarafına değil de birileri partiliyor. Evet, partiliyor. Kalenin olduğu tarafa doğru gideceğiz. Orada müzesi, topları vesaire var. Buranın özel bir hikayesi var. Size ondan da birazcık bahsetmek istiyoruz. Ama hepsini tam olarak orada yapmak istiyoruz. O yüzden şimdi kaleye doğru gidiyoruz. Şu an kalenin içine girdik. Valla böyle dairesel bir yapıda yapılmış. 2 sur varmış anladığım kadarıyla. Çünkü içeri girdik. Yine bir tane daha sur var. Dışarıda toplar var. İçeri girebiliyor muyuz diye bakacağız. Acaba bu araları suyla mı dolduruyorlar? Ne yapıyorlar? Evet, hendek mantığı yapmışlar işte. Aynen. Böyle yuvarlak bütün kaleyi dolaştırıyor. Biraz yorulduk aslında. Pek bunda yapısımız yoktu ama açık görünce hiç hisse girelim bir dedik. Bak, burada temsili Norveç askeri yapmış. Evet.
Buranın Seyit Onbaşıları. Gözüktü mü bilmiyorum ki. Biraz yansıma var. Büşra bence biz kapıyı kaçırdık ya. Ha orada da varmış. Oradan gireriz olmadı. Evet, 2. Dünya Savaşı'ndan bir görsel büyük ihtimalle. Nazi anlamı yok ama kalenin bombalanışı. Burada komutanlar silsilesi. Hepsi burada. Evet, bu da batırdıkları Evet, o hikayeyi galiba anlatabiliriz. Alman gemisi. Evet, önünde de Nazi bayrağı var. Bence hikayeyi dışarıda anlatalım. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda Norveç'te Bayağı büyük. Naziler tarafından işgal edilen ülkeler arasında. Burası da şu anki bulunduğumuz fiyordun ve şu gözüken adanın bulunduğu kale. Yani bu kanala ne derler? Bu boğaza en hakim noktada, hatta ortada olduğu için ve geniş bir şuradan da görebildiğiniz gibi yarım daire şeklinde olduğu için karşıdan gelenleri, yani şu taraftan gelen bütün gemileri çok rahat bir şekilde karşılayıp bunlara saldırabilecek bir açıda ve kritik öneme sahip bir kale orası. Bak, savaştan görüntüler de koymuşlar. 1949 Nisan. Ya ışık az olduğu için çok gözükmez diye düşünüyorum şu an. Bayağı bir şey olmuş. Ama evet, bayağı bir sararmış. görsel vesaire her şey var burada. Evet, şimdi kalenin görüş alanına geldik. Burada toplar vesaire her şey burada. Şurada hatta gözcü kulübesi de var. Kale tam arkamızda. Bu hat boyunca işte toplar devam ediyor, sırasıyla devam ediyor. Ve gördüğü alan dediğim gibi bu şekilde bütün bir boğazı çok rahat bir şekilde görüyor ve her yeri toplarla çevirmiş durumdalar. Şimdi buranın hikayesini Büşra'nın anlatmasını isteyeceğim. Bu kalenin tarihindeki en büyük savunması 2. Dünya Savaşı zamanında alıyor. Az önce içeride maketini görmüş olduğunuz Alman gemisini bu kalede batırıyorlar. Hikayesi de Almanlar Oslo'yu işgal etmek için yola çıkıyorlar ve yol boyunca hiçbir direniş gücüyle karşılaşmayacaklarını düşünüyorlar. Ama Vydrovak Kalesi'nde bu kalenin kumandanı bu Alman donanmasının en büyük gemisini batırıyor. Ve bu sayede de Alman donanması Oslo'ya zamanında gidemiyor ve kraliyet hazinesiyle beraber Oslo'dan kaçıyor. O yüzden Norveçlerin tarihinde çok önemli bir nokta, çok büyük bir gurur kaynağı olarak geçiyor. Şimdi kalede size aktarabileceğimiz başka bir şey kalmadı. O yüzden şimdi şehrin merkezine gideceğiz. Orada farklı noktalar var. Sizlere onları göstermeye çalışacağız. Ya umarım video ilginizi çekiyordur. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmazsanız bizleri de sevindirirsiniz. Şimdi kaleden çıkıyoruz. Tekrar gemimize bineceğiz. 5 dakikalık bir yolculukla tekrar Drobak'ın merkezine doğru gitmeye çalışacağız. Şimdi şehirde görüşmek üzere. Evet, şimdi gemiden indik. Tekrardan Drobak'ın farklı bir konumuna bıraktı bizi gemi. Aynı aldığı noktaya değil, daha farklı bir konuma bıraktı. Aslında bizim için güzel oldu. Yürüyecektik. Onun yerine gemimizi bırakmış oldu. Şimdi Drobak'ın sokaklarında biraz dolaşacağız. Hem de biraz bu hafta neler oldu hayatımızda, ne gibi değişiklikler oldu. Biraz size onlardan bahsedeceğiz. Hatta ben biraz dertleşeceğim. O yüzden burası benim için çok önemli kısım. Bu tarafa doğru yürüyüşümüzü yapalım. Evet, şimdi Drobak'taki akvaryuma geldik. Bu akvaryumda da bu Oslo Fjordu'nda yaşayan canlıların hepsini işte gösteriyorlar, bir kısmını. Şimdi oraya doğru gireceğiz. Hepsini mi bir kısmını? Ya çoğunu gösteriyorlar galiba. Gösteremediklerine de denizden canlı yayın gibi şey yapıyorlar. O da güzel. Şimdi gideceğiz. Onlara bir bakalım. Evet, akvaryuma geldik. Bileti aldık. Kapıda bilet görevlisi bile yoktu. Boşa bilet parası verdik. Güven işte. Yalnız akvaryumdan çok... Ha doğru. Çok fazla balık kokuyor dedim de. Çünkü burada açık bir havuz var. Vay be. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Yayın balığı olabilir. Keşke su altı şeyi vardı. Isırabilir, çocuklarınıza suya sokmasına izin vermiyor. Bu ısıracak gibi geliyor zaten. İşte buradaki şeyde, akvaryumda bu Oslo Fjord'da yaşayan yuvası bulunan işte vesaire hayvanlar şurada görüyorsunuz. Ya dipte duruyor.
Yani tamamen burada yaşayan hayvanları gösterdikleri bir nokta. Hatta şöyle gösterecek olursak şu şekilde burada da var. Bir yerde bir canlı yayın vardı aslında. Onu arıyorum bir yandan. Nerede onu göremedim. Vallahi her türden balık da varmış yani. Çok da şey değil. Arkadaş bu ne olur? Şunlar. Ne olduğunu bile bilmiyorum yani. Akvaryumdaki her şeyi anladım da şu iki arkadaşın çirkinliği ve yaptıkları şeyi tamamen onu anlayamadık. Vallahi değişik. Bak geziyor şimdi. Tabii sadece Norveç yapmışlar, çok iyi anlayamıyorum. Bu güzellikler. Hadi gel canlı tarafa doğru gidelim. Ben böyle büyük yerleri seviyorum ya. Oh yeah. Ya evet, İstanbul'daki büyük akvaryumlar gibi değil öyle bir beklenti. Tabii ki olmasın. Ama yine de minimal bir şekilde, güzel bir şekilde bütün hayvanları görebileceğimiz bir nokta yapmışlar. En ciddi arkadaş burada. Huzurlu yuvasında. Bak geri kaçtı iyice biz geldik. Büşra biz gelince iyice geri gitti bak. Evet. Bayağı saklandı ya. Şurada arsız bir tane var, onu çekelim. Ağza bak ağza. Büşra şu deniz yıldızı dedikleri bu değil mi ya? Yok. Olur mu? Deniz yazık küçük bir şey. Şu ne? Hiçbir şey bilmiyorum. Şurada var. Neyse, dallar, böcekler. Bayağı kültürel bir ziyaret oldu bizim için. Akşam bari somon yekmiş, bu kadar gezdik. Neyse, hadi gidelim. Evet, bu nasıl bir balıkmış ya? Çok mutsuz bir balık. Evet, biraz mutsuz bir arkadaş. Bayağı da şişko ya. Şey böyle perde gibi değil mi ya? Evet, böyle şey. Kadifemsi duruyor. Evet, kadife gibi. Bunlar nasıl gözükecek acaba videoda bilmiyorum ama. Merhaba, çirkin. Burada da nasıl balık tutulur adlı çalışma. Bunlar somon mu? Hepsi yayın balığı mı oluyor? Ya çok da bilgim yok. Biz genelde dilimlenmiş aldığımız için hangisini pek anlaşılmıyor. Ama burada hepsi bir arada gayet temiz bir şekilde görebiliyorsun. O da güzel. Böyle bir şey yapmışlar. Çocuklar için güzel yani, çocuk özellikle çoğu çocuk burada şu an. İşte onlar ailesiyle, babasıyla, annesiyle, babasıyla geliyor. Bir de biz var işte ekstradan binleyip de gezen. Güzel bir yerde ama. Küçük ama tatlı bir yer. Neyse biz şimdi gezimize buradan çıkıp devam edelim. Şu güzel balığı kime benzetiyorsanız yorumlara bekliyorum. Vallahi şu akvaryumla ilgili yani şirin bir yer. Zaten çok büyük bir yer olmadığı için akvaryumu da ne kadar büyük olabilir? Ya daha çok şey gibi, çocukları gezdirmek için güzel bir etkinlik. Ya evet. Akvaryum gezmek. Ama garip geldi sadece. Yani bir tane bile görevli yok. Biz girdik, paramızı ödedik, direkt Karako'da okutup içeri Ama gezdik, kontrol eden kimse çıktık, kontrol yok. Yani burada gerçekten çok garip bir güven anlayışı var. Burası Oslofjord'un en dar olduğu nokta. Hatta yolda da videosunu çektim. Marmaray tarzı. Marmaray mı oluyor orası? Yok, Marmaray değil. Tüp geçit mi? Marmaray trenin adı ya. Neyse, o tünelin adını unuttum şimdi de. İstanbul'daki o tünel gibi. Boğaz'ın içinden geçiyor. Biraz Avrasya Tüneli gibi aynen. Biraz daha uzun, biraz daha geniş sadece. Ama birebir aynı konsept. Oslofjord'un bu iki yakasını birbirine bağlıyor. Bugün güzel bir gün oluyor. Güneşli olduğu için şu an çok güzel gözüküyor her yer. Bulutlar vesaire, insanlar da en ufak güneşi değerlendirdiği için. Vallahi şu sahilde bir tane bak bulamadık ya. Hepsi doluydu. Şimdi şehrin içine doğru geçiyoruz. Biraz şehrin sokaklarında dolaşmak istiyoruz. Size o evleri de göstermek istiyoruz. Evet, bu hafta nasıl bir hafta oldu? Ya bizim için ilginç oldu. Öncelikle bir ufak çaplı bir elektrik kazası yaşadık. Yani hassas burnum sayesinde büyük bir yangının önüne geçtik. Ev sahibimiz biraz fazla yüklenmiş elektrik şebekesine. O yüzden şebekede birkaç noktada yanıklar olmuş. O koku yani erimiş. Birkaç noktadan biri de bizim yatak odası. Evet, yani bizim yatak odasında başlaması biraz sıkıntı. Yani Allah'tan kokusunu aldım. Dediğim bir şey var. Arabadakilere el sallıyordu var ama çıkmıyoruz. Bayağı bir koku vardı. Önce anlamadım. Dedim herhalde ev sahibi bir şeyler yapıyor. Yaktı herhalde, o koktu ama havalandırdım bir daha olunca dedim ki hemen dedim ev sahibini çağırdım, dedim bak koku var, kötü kokuyor, bir kontrol edelim etrafı. Sonra baktık ki bizim yatak odasından geliyormuş bu koku. Priz falan erimiş böyle bayağı. Priz erimiş, prizdeki vida erimiş. Yani baya yangına doğru gidiyormuş. Hemen fark edince hemen iptal ettik oradaki bağlantıyı. Hemen ertesi günde zaten elektrik hattını
bir düzeltti sağ olsun. Ya bir gün elektriksiz kaldık. Öyle garip bir durum oldu. Onun dışında bu hafta bir de aslında bu bir haftalık olay değil. Bu uzun bir dönemdir süren bir olay. Benim iş arama serüvenim. Vallahi artık her gün ikişer red mailleri yemekten yoruldum. Pes etmedik ama yorulduk. Yani sadece ben de değilmişim. O biraz yani insan işte garip düşünüyor ama biraz mutlu etti. Yani sadece benim başıma geldiğini düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. Yani eşlerinin yanında buraya gelenlerin genelde yaşadığı bir sorunmuş. Hatta burada okuyan bazı arkadaşlarla da tanıştık. Onlarda da benzer bir sorun var. Biraz red yiyoruz. Bilmiyorum isimden mi kaybediyoruz? Artık başka bir şeyden mi? Şöyle bir algı da varmış. Göçmenler burada işe başladıktan sonra çeşitli bahanelerle izin alarak işten kaytarma tarzı işlerde bulunmasından dolayı yerel işlerde yani daha lokal işlerde işte uluslararası bir iş gerektirmeyen işlerde galiba anladığımız kadarıyla daha çok Norveç çalıştırmaya çalışıyorlar. Bu da dezavantajlı Benim anlamadığım oluyor. nokta işsizlik oranı %2 diyor. Ya çok düşük bir oran ama etrafımıza baktığımız zaman Vallahi %2 gibi %2 hep değil. bizim gruptan galiba bilmiyorum ama ya gerçekten böyle bir sorun var. Yani artık yani sürekli olarak red yiyoruz. Artık bakıyorum sabah bir açıyorum mailleri zaten 2 tane hemen düşüyor yediğim redler. Böyle bir tuhaf bir durum var. Evet gelirken iş bulduk ancak burada yaşarken iş bulmak biraz sorun. Evet. Yani tabii Norveççenin işte çok iyi olmamasından dolayı da bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum ama burada bayağı cayır cayır Norveççe konuşan arkadaş da aynı problemi yaşıyor. Yani biraz bu konuda bir ufak çaplı bir ırkçılık demeyeceğim buna. Yani bir kayırma var gibi. Onun dışında bendeki durumlar bu kadar. Şöyle güzel bir deniz kenarından yürüyüşümüzü devam ediyoruz. Şehrin merkezine doğru gitmeye çalışıyoruz. Bu arada burası yazın büyük bir konum olduğu için gördüğünüz gibi arkalar hep böyle yazlık evlerle dolu. Söylenilen o ki bu Oslofjord'un en sıcak denizi burada bulunuyormuş. O yüzden de yazlıkçı bir şehir olarak burayı adlandırabiliriz. Bayağı da güzel bir konum. Biraz dağlık tepelik pek benim tarzım değil ama denizin kenarında olması da güzel tabii ki. Neyse şimdi bir sonraki durağımıza doğru geçelim. Senin anlatacağın bir şey var mıydı? Yok benim hayatım klasik ya. Şimdi gideceğimiz bir diğer durağa doğru gidiyoruz. Julehuset denilen. Ondan da kısaca şurada bahsedeyim. Dura bak Norveç'in Noel başkenti. Noel başkenti. Aynen çok güzel. Çok güzel girdin oraya. Noel başkenti olarak geçiyor. Burada o yüzden sürekli açık bir... Başkenti dedim konuşamadım ama Noel başkenti. Aynen. İşte o yüzden şimdi biz de bu Julehuset denilen yere doğru gidiyoruz. Orayı da görmek istiyoruz. Yılın her anı açık. İşte Noel eşyaları, hediyelik vesaire ve tatlış bir yer olduğunu okuduk, gördük. Bir oraya da bakmak istiyoruz. Ondan sonra da eğer gidebilirsek, halimiz kalırsa bir de sahiline gideceğiz. Şehirle ilgili şöyle bir durum söz konusuymuş. Saat 5'te her yeri kapatıyorlarmış. Maalesef şu an son bir kafe açık. Biz de şimdi biraz daha oraya doğru bir oturalım dedik hiç değilse. Çünkü her yer kapanmış. İlk geldiğimizde şurada bir sürü tezgah vardı. Evet buralar hep tezgahla doluydu. Dedik merkeze en son gezeriz ama hem biraz kararmışsın. bulutlandı hem de biz biraz saati hesaplamadık ya hiç. Saati düşünmeden hareket ettik. O yüzden şimdi ufak tefek bir şeyler atırıp dayılar toparlanıyor ya. Evet. Vay be ölü şehire dönmüş birden ya. Biz arabayla ilk gelirken klasik burası Avrupa kenti işte. bayağı Yani. şeydi ya ama işte hafta sonu. Şey. Pepes pizza var bak açık belki pizzayla bitirebiliriz. Evet gibi. Norveç'e gelecek olanlara söylemiştim zaten daha öncesinde. Amerikan pizzası yapıyorlar. Amerikan bunlar. pizzası İtalyan yapıyorlar. değil. İtalyan değil. Ama Pepes buranın en önemli markalarından biri. En büyük zincirlerinden biri herhalde. Evet, Anadolu'da. güzel bir pizza. Oslo'da vesaire her yerde bunlara ulaşabiliyorsunuz. Kumsal'a gidemedik maalesef. Kumsal'ı size gösteremedim sadece. Orası aklımda kaldı. Onun da bir görselini bulabilirsem ben size buraya koyarım. Bu Julehuset dediğimiz Noel evi mevzusunda da şöyle bir şeymiş. O da saat 3'te kapanıyormuş cumartesi günü. Biz biraz oyalandığımız ve sallandığımız için onu da kaçırmış bulunmaktayız. Ama dediğim gibi geldiğinizde uğrayıp hediyelik eşyalar alabileceğiniz güzel bir yer, güzel bir şehir. Mutlaka bir gün yolunuzun düşmesini dilerim. Evet yolculuğumuz ve gezimiz burada son buldu. Eşimin gözlüğünü de çıkarayım artık. Kendi gözümü unutmuşum. Vallahi biz çok beğendik. Hoş bir yer. Dediğimiz gibi. Gelmenizi tavsiye ederiz. Evet. Çünkü Oslo'dan da zaten bir tek vapurla gelebiliyorsunuz. Aynen çok galiba yarım saat veya 40 dakika gibi bir şey sürüyor. Akvaryum çocuğunuz varsa öneririz ama yoksa çok gerek gerekli yok. değil, evet. Kale çok daha güzel, ihtişamlı ve büyük. Orada vakitte geçirebilirsiniz. Şehir merkezi de canlı saatlerde çok güzel. Yani değerlendirebilir. Yani biz geldiğimiz için mutlu olduk. Umarım siz de yolunuz düşerse veya burada yaşamayı planlıyorsanız size de güzel bir video olmuş olur umarım.
İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kesinlikle Drovak'tan hepinize çok selamlar.